İzlediğiniz bu videolar Kumburgaz'da çekilmiş UFO görüntüleri. Bu görüntüler sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında yankı uyandırmıştı. Onlarca ülkenin televizyonlarında yayınlandı, uluslararası araştırmacılar tarafından incelendi, TÜBİTAK raporlarına girdi ve dünya UFO literatürüne geçmişti. Ama herkes aynı soruyu soruyordu. Bu görüntüleri çeken Yalçın Yalman kim? Bugün size sadece görüntüleri değil, o görüntülerin arkasındaki adamı da anlatacağım. Yalçın Yalman hakkında bilmediğiniz o kadar çok şey var ki, bu videoyu izledikten sonra asıl gizemin görüntülerde değil, bu adamın hayatında saklı olduğunu göreceksiniz. Yıl 2024, Yalçın Yalman UAP Files Podcast YouTube kanalına konuk olmuştu ve hayatında ilk kez her şeyi kelime kelimesine orada anlatmıştı. Daha ilk dakikalardan itibaren bildiğimizi sandığımız her şeyi alt üst etmeyi başarmıştı. Çünkü Yalman o ünlü görüntüleri çekerken Kumburgaz'da bir güvenlik görevlisi değildi. Babasının o sitede bir evi vardı. Babası hasta olduğu için ise yanında kalıyordu. Bana bekçi diyorlardı çünkü boşta kaldığım sürede sitenin tamirat işleriyle ben uğraşıyordum diyordu. Yalman bildiğimizin aksine orada bir çalışan değil, aslında ikamet eden biri. Yıllarca medyaya yansıyan site bekçisi imajı aslında işte doğru değildi. Küçük ama önemli bir ayrıntı. Çünkü Yalman'ı anlamak için önce onu doğru tanımak gerekiyor. Ayrıca tuhaflıklar bu görüntülerle de başlamıyor. Söylediğine göre varlıklarla kurduğu ilk temas Yalman'da 12 yaşındayken gerçekleşmiş. Videoyu biraz böleceğim çünkü Yalman'ın olağanüstü hikayesini dinlemeden hemen önce birkaç saniyenizi ayırmanızı istiyorum. Videoyu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bildirimleri açmayı, videoyu paylaşmayı, hype ve yorum atmayı da unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler. Yalman'ın uzaylılarla ilk teması videoyu çekerken değil, daha henüz 12 yaşında olduğunda gerçekleştiğini söylemiştik. Derin bir uykuya daldığını, ardından kendini başka bir yerde bulduğunu söylüyor. Kristale benzer bir uzay gemisinin içindeymiş. Karşısında boyları yalnızca 45 santimetre olan gri tenli Z olarak tanımladığı varlıklar duruyormuş. Yalman uzay gemisinin içinde ayakta dururken aşağıya baktığında yerden dünyayı görebildiğini söylüyor. Ayrıca varlıklar onu röntgene benzeyen cihazlarla incelemişler ve onu bu dünyada sen seçildin demişler. Yani Yalman'a göre uzaylılar onu özel olarak seçmiş. Çok rüyalar gördüm. Şimdi bazı rüyaları hatırlayamıyorum. Ama bana tek dedikleri, kısaca anlatıyorum. Bu dünya yeryüzünde sen seçildin dediler. Bunlar rüya mıdır, gerçek midir bilinmez. Ama Yalman için bu sorunun cevabı tartışmasız. Çünkü 2 yıl sonra Yalman 14 yaşındayken çok daha somut, çok daha ürkütücü bir şey yaşadığını iddia ediyor. Olay yine Kumburgaz'da yaşanıyor. Tam da ilerleyen yıllarda o ünlü görüntüleri çekeceği sahile yakın ormanlık bir alanda. Bir süre sonra jandarma onu bir ağacın yanında baygın halde bulmuş. Yalman'ın söylediklerine göre 2 gündür kayıpmış. Kendisine ne olduğunu hiç hatırlamıyormuş. Ama ayağında, bileğine yakın bir yerde bir şey hissetmiş. Deri altında küçük yabancı bir nesne. Yalman bunun bir implant olduğunu ve uzaylıların onunla iletişim kurmak için bacağına yerleştirdiğini söylüyor. Jandarmalar onu bulduğunda 2 gündür nerede olduğunu sorduğunda hiçbir şey hatırlamadığını söylemiş. Bu boşluk Yalman'ın zihninde hiçbir zamanda dolmamış. Yalman bu olaydan sonra yaklaşık 6 yıl boyunca hiçbir temas yaşamamış. 20 yaşına kadar sessizlik sürmüş. Yalman sıradan bir hayat yaşamaya çalışmış ta ki askerlik dönemine kadar. Yalman nöbette olduğu bir gece kulağına fısıltılar gelmeye başlamış. Sesler belirsiz ama ısrarcıymış. Yalman bu seslerin ne olduğunu biliyor ya da en azından öyle hissediyormuş. Temasların yeniden başladığını düşünmüş. Ama bu kısa sürmüş. Ta ki acemi birliğini bitirip usta birliğine gidene kadar. Yine bir nöbet sırasında çan sesine benzer bir ses duyuyor. Yalman bunu neden duyduğunu biliyor ve hemen yukarıya bakıyor. Gökyüzünde, tam tepesinde altıgen biçiminde bir uzay gemisi parlıyormuş ve bir ses ona "Beni takip et" demiş. Yalman ondan sonra ne olduğunu hatırlamadığını söylüyor ve yine daha önceki gibi uzun bir sessizlik başlamış. Temaslar kesilmiş.
Yaklaşık 10 yıl kadar. Yalman sıradan bir hayat yaşamaya çalışıyormuş ama her zaman bir şeyin eksik olduğunu hep hissediyormuş. Sonra her şey birden değişmiş. Yalman'ın anlattıklarına göre varlıklar bu sefer ona farklı bir şeyler yapmış. Onu yavaş yavaş her şeyden koparmışlar. Ailesinden, evinden, maddi dünyadan. Yalçın yıllarca Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaştı. 6 yıl boyunca sokakta yaşadı ve evsizdi. Ama bu süreçte bile gözlemlerine devam etti. Gördüklerini kaydetmeye, yaşadıklarını aklında tutmaya çalışmıştı. Ve bir gün varlıklar ona tekrar göründüler ve ondan eve gitmesini istediler. Eve döndüğünde ise babası hastaydı. Kumburgaz'daki o siteye yerleşmişti. Ve varlıklar bu sefer farklı bir telkinde bulunmaya başlamıştı. Bir kamera al. Ben site bekçisi değildim. Benim kendi evimdi. Ben orada görev yapıyordum işte boş bulununca. Derken biri bana hiç tanımadığım birisi sırtını döndü. Yaşlı kamera al dedi. İşte o durumlar benim mağduriyetimde ihtiyaçlarım yani alamıyordum, gücüm yoktu. O ses bir daha geldi. Gördüğüm kişiyi konuşuyorum. Arkamı döndüğümde yok oluyor. Acaba insan suretine girip benimle temasa girdiğini anladım. Yalman bu telkini birkaç kez duymuştu. Sonunda dayanamayıp ikinci el bir kamera aldı. Canon marka 16 kat optik zoom kapasiteli bir mini DV kamerası. Üzerine ise gece görüşü için güvenlik kamerası merceği takmıştı. Ve ilk çekim gecesi Marmara Denizi'nin üzerinde o cisimleri yakalamıştı. Görüntüleri çekerken ne hissettiği sorulduğunda Yalman şunu söyledi. Sanki bir robot gibiydim. Ne yaptığımı ya da ne çektiğimi bilmiyordum. Sadece bana söyleneni yapıyordum. Yalman 2007'den 2009'a kadar çekimlere devam etti. Elinde binlerce saatlik görüntü vardı. Yıl 2008, arkadaşının düzenlediği bir eğlenceye katılmıştı. Kamerası da yanındaydı. Aniden bir his geldiğini ve eğlenceden kalkıp sahile yürüdüğünü söylüyordu. Gökyüzünde önce Venüs sandığı parlak bir ışık görmüştü. Ama mercekten baktığında metalik bir nesne olduğunu fark etti. Nesne bir anda altıya bölünmüştü. 6 ayrı cisim gökyüzüne yayıldı. Yalman 42 dakika boyunca aralıksız çekim yaptığını, kendi deyimiyle hayatının en uzun ve en detaylı kaydı olduğunu söylüyordu. Aynı yıl Marmara Denizi'nin altında disk şeklinde 4 ışığın çıktığını, gökyüzünde birleşip parlak bir beyaz renge dönüştüğünü ve hızla atmosferin dışına çıktığını anlatıyordu. Ama küçük bir ayrıntı vardı. Bu çektiği görüntülerin kasetleri kaybolmuştu. 2009 yılının sabahında oldukça tuhaf bir deneyim yaşadığını aktarıyordu. Yüzlerce insanın dolduğu bir plajda sağ kulağında o tanıdık sesleri duymaya başlamıştı. Hemen denize baktı. Kalabalığın ötesinde suyun üzerinde bir cisim belirmişti. Çubuk gibi duruyordu, sarı ve kırmızı ışıklar yanıyordu. Yalman etrafındakilere cismi göstermeye çalışıyordu ama kimse cismi görmüyordu. Yanındaki arkadaşı hariç. Olayın tek tanıkları ikisiydi. Cisim bir süre havada asılı kaldı ve aniden altında WXWXYYY yazdığını ve aniden gözden kaybolduğunu söyledi. Onlar görmüyorlar. Nasıl bir şey söyleyeyim? Bu şeye benziyor. Oval, uzun çubuk gibi durdu. Sarı kırmızı ışık yaktı. Altından yazılı çıktı. WX Y diye gitti. Bu olayların ardından Yalman'ın hayatı daha da karmaşıklaşmıştı. Aile meselesi yüzünden sorunlar yaşadı, bir süre hapse girdi, sağlık sorunları artmaya başladı. Yalman'a epilepsi teşhisi konmuştu. Tedavi için Manisa Devlet Hastanesi'nde bulunduğu sırada şiddetli bir epilepsi krizi geçirdi ve titremeye başladı. Hemşireler serum takmak istedi ama Yalman serumu reddetti. Doktorun şaşkın bakışları arasında ayağa kalktı ve hastane bahçesine yürüdü. Gökyüzüne baktı
ve geldiler dedi. Tüm bunların arasında Yalman'ın varlıklardan aldığını söylediği bilgiler de birikiyordu. Zetalıların onu Orion ve reptilyan varlıklarına karşı sürekli koruduğunu anlattı. Ayın karanlık yüzeyinde koloniler kurulduğunu, Orionluların oradan dünyaya geçiş yaptıklarını söyledi. Zetalıların dinozor dönemlerinde dünyaya ilk adım atan varlıklar olduğunu ve 2050 yılına kadar dünyanın yönetimini ele geçireceklerini aktardı. Ve bir bilgi daha var. Belki de tüm bunların en çarpıcısı. Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Türkiye'nin en gizemli arkeolojik alanlarından biri. Kral Antiochus M.Ö. 1. yüzyılda inşa ettirdiği bu devasa tümülüs tamamen elle yapılmış bir mezar yapısıdır. Ve Yalman'a göre bu tümülüsün tam altında, dağın içinde çok eski bir uzay gemisi bulunuyor. Bu bilgiyi ona 14 yaşındayken Zetalılar vermiş. Eğer o gemiyi bir gün bulursa aktif hale geleceğini söylemişler. Ama maddi zorluklar ve sağlık sorunları oraya gitmesine ve araştırma yapmasına engel oluyormuş. Yıl 2009. Yalman'ın bir UAP konferansında yaşadığı ilginç bir olay var. 9 UFO araştırmacısı ve bilim insanının bir arada bulunduğu bir toplantıda Yalman bir anda salonu terk ediyor. Kamerasını alıyor ve gökyüzünü kayda başlıyor. Ve o anda net bir UFO görüntüsü yakaladığını söylüyor. Salondaki herkes ise buna tanıklık etmiş. Yalman tüm bu anlattıklarını 2024'te ilk kez UAP Files Podcast diye bir YouTube kanalına anlatıyor. UAP Files ekibi onu bulmak için aylarca uğraşmış. Hatta daha önce başka bir araştırmacı onu aramak için Türkiye'ye kadar gelmiş ama bir türlü bulamamış. Yalman sosyal medyadan uzak, sessiz bir hayat sürüyor. Orijinal kasetleri hala saklıyor ve ölmeden önce bu kanıtları dünya kamuoyuna sunmak istediğini söylüyor. Şimdi bir adam düşünün, dünyaca ünlü oldu. Görüntüleri onlarca ülkenin televizyonlarında yayınlandı. Bilim insanları, araştırmacılar, ufologlar kapısına dayandı. Eric von Däniken bizzat geldi. Ama bütün bunlar olurken bu adamın hayatı paramparça oluyordu. Ailesi dağılıyor, sokaklara düşüyor, 6 yıl boyunca evsiz kalıyordu. Hapse giriyor, epilepsi krizleri geçiriyordu. Ve tüm bu yıkımların içinde elinde tuttuğu tek şey o orijinal kasetlerdi. Kimselere vermedi, hala da saklıyor. Şöhret ona ne bir ev kazandırdı, ne bir aile, ne de bir gelecek. Sadece bir yük bırakmıştı. Ve Yalman o yükü taşımaya devam ediyor. Yaşadıklarının gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu kadar ağır bir hayatı, bu kadar uzun süre taşımak için insanın içinde çok derin bir şeye inanması gerekiyor. O şeyin ne olduğuna da siz karar verin. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Neosis.